Bu modeli sadece iki dikdörtgen parça örerek başladım ve baştan sona kafes örgüyle ilerledim. İki dikdörtgen parça ördükten sonra omuzları yine kafes örgüyle örerek birleştirdim. Kolları yukarıdan aşağıya doğru ördüm. İpi kesmeden yine örerek kolları birleştirdim. Kol birleşimi bittikten sonra beden birleşimine yine aynı şekilde devam ettim. Etek uçlarını, kol kenarlarını ve yaka kenarını kirpik detayıyla tamamladım. Ütüledikten sonra oldukça dökümlü hale geldi. Hazırsanız bu modeli birlikte örelim. Projemizi hazırlamaya iki dikdörtgen parça örerek başlayacağız. Parçalardan birini ördüm. Birebir aynısı ikinci parçayı birlikte öreceğiz. Örmüş olduğum dikdörtgen parçanın eni yaklaşık olarak 45 santimetre. Boy uzunluğu ise 58 santimetre olacak. Tamamen file örgüden oluşuyor. İlk sıradaki kutu sayısı 55 kutu oluyor. Şimdi ikinci parçayı örmeye geçebiliriz. Örmek için 100 gramı 350 metre olan Alize Diva %100 mikrofiber akrilik iplik kullandım. Tığ olarak da 3 milimetre tığ. Her kutu için 3 zincir gerekiyor. İstediğiniz büyüklükte örebilirsiniz. 3'ün katı sayısında zincir çekmek şartıyla. Ben 55 kutu için şimdi 165 zincir çekeceğim. Önce bir zincir çekiyorum ve sabitliyorum bu şekilde. Bunu sayıya dahil etmiyorum. Toplam 165 zincir çekiyorum. Toplam 165 zincir çektim ve zinciri bu şekilde düzeltip yerleştirdim. Boyunu ölçüyorum. Yaklaşık olarak 50 santimetre. Şimdi birinci sıraya başlayacağım. Dönüş için 5 zincir daha çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tığın başını doluyorum. 5 zincirden sonra devam ediyorum. 6, 7 zincir atlıyorum. 8. zincire batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki 3 ilmeği ikişer ikişer kapatarak ikili trabzan örüyorum. Birinci kutuyu ördüm. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Tığın başını doladıktan sonra 1, 2, 3. zincire batıyorum. Tekrar ilmek alıp ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. 3. zincire batıp ikili trabzan örüyorum. Bu şekilde trabzanlar arasına ikişer zincir çekerek sıra sonuna kadar 55 kutu örelim. Son olarak 2 zincir çekiyorum. 55. kutuyu örerek birinci sırayı tamamlıyorum. Dönüyorum. Dönüş için 5 zincir çekiyorum. Tığın başını doluyorum. Trabzanın tepesine batıp ikili trabzan örüyorum. Dönüşleri bu şekilde yapacağız. Tekrar 2 zincir çekip sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Aynı işlemleri tekrarlayarak sıra sonuna kadar devam ediyorum. İkinci sıranın sonuna geldim. 2 zincir çektikten sonra alt sıranın dönüş zincirlerinden 1, 2, üçüncüsüne batıyorum. İlmek çıkartıp ikili trabzan örüyorum. İkinci sırayı tamamladım. Dönüyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Bu şekilde yaklaşık 58 santimetre olana kadar örelim. Sıra sayısı olarak 80 sıra olacak. Devam ediyorum. İkinci dikdörtgen parçanın örme işlemini tamamladım. Toplam 80 sıra ördüm. İpi kesmedim. Buradan omuzu birleştirmeye başlayacağız. Önce omuz yerlerini işaretliyorum. İlk kutudan itibaren 12 kutu sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. kutudan sonraki trabzana bir işaret yerleştiriyorum. Aynı şekilde buradan da 12 kutu sayıyorum. 12. kutudan sonraki trabzana işaret yerleştiriyorum.
İki ayraç arasındaki mesafe yaka açıklığı. Bu bölümler ise omuz bölümleri. Yaka açıklığını ölçüyorum. Yaklaşık olarak 26 santimetre. Omuzlar ise 9 santimetre. Diğer dikdörtgen parçaya da aynı şekilde işaretler yerleştirdim. İpi kestiğimiz yerden başlayacağız birleştirmeye. Diğer parçada ipimiz de bu kenarda. Dikerken daha kolay oluyor. Buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Örerek birleştireceğiz. Örerken bir sıra bu parçada, bir sıra da diğer parçada kutular oluşacak. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Diğer parçanın köşesindeki kutuya batıyorum. Tam köşe noktasına. Tığın başını doladıktan sonra batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Önce ilk 2 ilmeği, daha sonra kalan 2 ilmeği örerek kapatıyorum. Bu şekilde birleştirdim. 2 zincir çekiyorum. Tığın başını doluyorum. Bu tarafa geliyorum. Sıradaki trabzanın tepesine batıp ilmek çıkartıyorum. Önce ilk 2 ilmeği kapatıyorum. 2 ilmeği bırakıyorum. Tığın başını tekrar doluyorum. Bu tarafa geliyorum. Burada da yine ikinci trabzanın tepesine batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Önce ilk 2 ilmeği, daha sonra kalan 3 ilmeği kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar tığın başını dolayıp bu tarafa geliyorum. Sıradaki trabzanın tepesine batıp ilmek çıkartıyorum. İlk 2 ilmeği kapatıyorum. Tığın başını doluyorum. Diğer parçaya geliyorum. Sıradaki trabzana ön taraftan batıyorum bu şekilde. İlmek çıkartıyorum. Önce ilk 2 ilmeği kapatıyorum. Daha sonra kalan 3 ilmeği kapattım. 2 zincir çekiyorum. Aynı işlemleri tekrarlayarak devam edeceğiz. Bu tarafa geldim. İlmek çıkartıp ilk 2 ilmeği ördüm. Tığın başını dolayıp diğer parçaya geçiyorum. Sıradaki trabzana batıp ilmek çıkartıyorum. Önce ilk 2 ilmeği, daha sonra kalan 3 ilmeği örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi omuzlar birleşirken bir sıra bu tarafta, bir sıra da bu tarafta oluşuyor. İşarete kadar bu şekilde birleştirmeyi sürdürelim. Son trabzanlar kaldı. Burada son kutuları ördükten sonra 2 zincir çekmiyorum. Burada eğim vermek için. Şimdi tığın başını doluyorum. 2 kez. Ayracın bulunduğu ilmeğe batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Önce ilk 2 ilmeği, daha sonra bir 2 ilmek daha kapatıyorum. Tığımda 2 ilmek kaldı. Tığın başını doluyorum. Diğer ayracın bulunduğu trabzana geçiyorum. Önce bir ilmeği kapatıyorum. Daha sonra sıradaki 2 ilmeği kapattım. Kalan 3 ilmeği de kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Zaten ipim bitmişti. Zincirin içerisinden ipi geçirip sabitliyorum. Bu şekilde birleştirmiş olduk. Şimdi aynı şekilde diğer tarafı birleştireceğiz. Burası birleştirmeyi yaptığımız taraf ters taraf olacak arkadaşlar. Burada görüldüğü gibi bir çıkıntı oluşuyor. Bu iç tarafta kalacak. Asıl ön yüzü burası olacak. Şöyle. Şimdi ters taraf üstte kalacak şekilde omuzları tekrar birleştiriyorum. Yani ön yüzü içeride kalacak. Bu şekilde buradan ipimi takacağım. Aynı şekilde burayı örerek birleştireceğim. Diğer omuzu da aynı şekilde örerek birleştirdim. Son kutular kaldı. Burada son kutuları birleştirdikten sonra 2 zincir çekmedim. Tığın başını 2 kez doluyorum. Ayracın bulunduğu ilmeğe batıyorum. Önce 2 ilmek, daha sonra 1-2 ilmek daha kapatıyorum. Tığın başını doluyorum. Diğer parçanın trabzanına batıyorum. İşaretin takılı olduğu trabzana. İlmek çıkartıyorum. Önce 1 ilmek, daha sonra 1-2 ilmek daha kapatıyorum. Kalan 3 ilmeği kapatarak omuz birleştirme işlemini tamamlıyorum. Burası ters taraf söylediğim gibi. Şimdi çevireceğim. İpi kesmeden yaka kenarına tığlama yapacağım. Şu şekilde çeviriyorum ön yüzü. Ön taraftan tığlamayı yapacağız.
Kutuların içerisine 2 sık iğne öreceğim. Bir sık iğne de trabzanların tepesine örerek devam edeceğim. Sizler elinizin sıkılığına göre bu tığlama işlemini kendiniz isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi bir zincir çekiyorum. İlk kutunun içerisine 2 sık iğne örüyorum. Şimdi bu trabzanların birleşim noktasına batıp bir sık iğne daha örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Son örmüş olduğum sık iğnenin 2 ilmeğine bu şekilde batıyorum. İlmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmeğin içerisinden geçirip kaydırma örüyorum. İkinci kutunun içerisine yine 2 sık iğne örüyorum. Bir sık iğne de trabzanın tepesine batıp örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin ilmeklerine batıp bir ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmeğin içerisinden geçirip kirpik örüyorum. Bu şekilde başladığımız noktaya kadar bütün yaka çevresine tığlama yapalım. Tığlamayı bitirirken tekrar birlikte olacağız. Trabzanların birleştiği yere bir sık iğne ördüm. 3 zincir çekip bir kirpik örüyorum. Son kutuya da 2 sık iğne ördükten sonra başlangıçta dönüş için çekmiş olduğum zincire batıp bir ilmek çıkartıyorum. Kaydırma örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Yine buraya batıyorum. Bir kaydırma örerek kirpik yapıyorum. Bir zincir çekip ipi kesiyorum. İlmeğin içerisinden ipi geçiriyorum, sıkıştırıp bu şekilde. Daha sonra arka tarafta ipi ilmekler arasında yürütüyorum. Daha ince uçlu bir tığ alıyorum. Yaka kenarı tığlamasını tamamladım. Şimdi kol örmeye başlayacağız. Kolu yukarıdan aşağı doğru öreceğiz. Ben bir tarafını işaretledim. Şöyle göstereyim. Ek yerinden başlayarak toplam 24 kutu saydım. 24. kutudan sonra bir ayraç yerleştirdim. Bu tarafta da aynı şekilde ek yerinin başlangıcından 24 kutu sayıp 24. kutudan sonra bir ayraç yerleştirdim. Şimdi ön yüzden örmeye başlıyorum. Burası ters taraftı. Buradan ayracın bulunduğu ilmeğe batıyorum. Buradan ipi bağlıyorum. Şöyle araya alıyorum. Toplam 5 zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Tığın başını doluyorum. Buradaki trabzanların birleştiği noktaya batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Daha sonra 2 zincir çekiyorum. Yine 2 trabzanın arasındaki bu noktaya batıyorum. İkili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde buraları dönüş noktaları gördüğünüz gibi. Buradan ikili trabzan örerek diğer ayraca kadar aynı şekilde devam ediyorum. Ayracın bulunduğu trabzana da bir ikili sık iğne örüyorum. Birinci sırayı tamamladım. Dönüyorum. 5 zincir çekiyorum. Trabzan tepesine batıp ikili trabzan örüyorum. Daha sonra 2 zincir çekip trabzanların tepesine batarak kutu örmeye devam edeceğim. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Dönüşte tekrar 5 zincir çekerek üst sırayı örmeye devam edeceğiz. Bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar kolları öreceğiz. İlmek artışı veya eksiltme yapmadan dümdüz devam edelim. Kolu tamamlayınca tekrar birlikte olacağız. Kolu tamamladım. Yukarıdan işaretli bölümden başlayarak aşağı doğru toplam 40 sıra ördüm. Uzunluğu ise yaklaşık olarak 28,5 santimetre, eni
Hemen hemen 36 santimetre. Şimdi kolu katlayacağım. Aynen omuzlarda yaptığım gibi örerek birleştireceğim. Devamında ön ve arka parçaları da birleştireceğiz. Burası örgümüzün ön yüzü. Ters taraftan örerek birleştiriyorduk. O yüzden şu şekilde kol uçlarını birleştiriyorum. Devam ediyorum. Koltuk altına kadar örerek birleştireceğim. İpimi kesmeyeceğim. Daha sonra ön ve arka parçaları da örerek aşağı kadar birleştireceğiz. Kolu katladım. İki kenarı örerek birleştireceğim. Burası örgümüzün ters tarafı olacak belirttiğim gibi. Önce 2 zincir çekiyorum. Tığın başını doluyorum. Diğer kenarın köşesine batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki 3 ilmeği ikişer ikişer örerek kapatıyorum. İki kenarı birleştirdim. 2 zincir çekiyorum. Ön tarafa geliyorum. Tığ doladıktan sonra sıradaki trabzanın tepesine batıp ilmek çıkartıyorum. İlk 2 ilmeği örüyorum. Tığımda 2 ilmek bıraktım. Tığ doluyorum. Diğer kenarda ikinci trabzana batıp ilmek çıkartıyorum. Önce ilk 2 ilmeği, daha sonra kalan 3 ilmeği ördükten sonra 2 zincir çekiyorum. Tekrar tığ dolayıp ön kenara geliyorum. Sıradaki trabzana batıp ilk 2 ilmeği örüyorum. Tığ doluyorum. Tekrar arka kenardaki sırada bulunan trabzana batıp ilmek çıkartıyorum. Önce ilk 2 ilmeği, daha sonra kalan 3 ilmeği örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar bu tarafa geliyorum. Yine sıradaki trabzana batıyorum. İlmek çıkartıp ilk 2 ilmeği örüyorum. Tığın başını doluyorum. Arka kenardaki trabzana batıyorum. Önce ilk 2 ilmeği, daha sonra kalan 3 ilmeği örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Bu şekilde aynen omuzları birleştirdiğimiz gibi birleştirmeye devam edeceğiz. Koltuk altına gelince tekrar birlikte olacağız. Kolun ilk yerine kadar geldim. Bu işaretlerden sonra ön ve arka beden devam ediyor. Şimdi son sırayı birleştireceğim. Kolun ilk sırası burada da 2 zincir çektim, tığ doluyorum. Hemen bu köşeye batıyorum. İşaretin bulunduğu köşeye batıyorum. İlk 2 ilmeği örüyorum. Tekrar tığ doluyorum. Arka kenarda yine ayracın bulunduğu köşeye batıyorum. İlmek çıkartıyorum. Önce ilk 2 ilmeği, sonra kalan 3 ilmeği örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Kolun birleştirme işlemini tamamladım. Şimdi arka ve ön parçaları birleştirmeyi sürdüreceğiz. Şu şekilde. Aynı şekilde devam ediyor. 2 zincir çekmiştim. Tığın başını doluyorum. Burada ilk trabzana batıyorum. Son kez buraya batmıştık. Buraya batıp aynı şekilde ilk 2 ilmeği örüyorum. Tığın başını doluyorum. Arka kenarda da yine son battığım yerden sonraki trabzana batıyorum. İlmek çıkartıyorum. Önce ilk 2 ilmeği, sonra kalan 3 ilmeği örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Devam ediyorum. Ön kenara geliyorum. Aynı şekilde birleştirmeyi sürdürüyorum. Bu şekilde aşağı kadar devam edelim. Son kutuları birleştiriyorum. Köşeye batıyorum. İlk 2 ilmeği ördüm. Tekrar tığ doladım. Arka kenardaki köşeye batıyorum. Önce ilk 2 ilmeği, daha sonra son 3 ilmeği örüyorum. Bir zincir çekip ipi kesiyorum. İpi ilmeğin içerisinden geçirip sabitledim. Birleştirme işlemini tamamladım. Bu fazlalık ipleri kenar tığlaması yaparken araya alıp gizleyeceğiz. Şimdi şöyle çeviriyorum.
Birleştirme işlemini tamamladık. Kol altındaki birleşim yeri de burası, gördüğünüz gibi devam ediyor. Ütülenince daha düzelecek. Şimdi de diğer kolu da aynı şekilde üst taraftan işaretlediğimiz yerden başlayarak 40 sıra örelim. Aynı şekilde birleştirelim ama ipi kesmeyelim. Tığlama yapacağız. Tekrar birlikte olacağız. İkinci kolu örüp bitirdim. Daha sonra örerek birleştirerek devam ettim. Bluzun alt tarafına, etek bölümüne geldim. Şimdi etek bölümüne tığlama çalışacağız. Bir zincir çektim. Burası ters tarafıydı. Şöyle ön yüzden tığlama yapıyorum. Yakayı örerken 2 sık iğne kutu içerisine, 1 sık iğne trabzanların tepesine batarak örmüştük. Etek ucunun daha değerli toplu olması için sadece kutuların içerisine 2'şer sık iğne örerek devam edeceğim. Bir zincir çektim. İlk kutunun içerisine 2 sık iğne örüyorum. Daha sonra 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin ilmeklerine batarak bir ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmeğin içerisinden geçirerek bir kirpik ördüm. Şimdi trabzan tepesine batmıyorum. İkinci kutunun içerisine 2 sık iğne örüyorum. Daha sonra yine 3 zincir çekip kirpik çalışıyorum. Üçüncü kutuya geçiyorum. 2 sık iğne örüp 3 zincir çektikten sonra bir kirpik örüyorum. Bu şekilde bütün etek ucu çevresine tığlama yapalım. Tığlamayı bitirirken tekrar birlikte olacağız. Devam edelim. Son kutunun içerisine de 2 sık iğne ördüm. 3 zincir çekip kirpik örüyorum. Daha sonra başlangıçta çekmiş olduğum zincire batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Tığdaki ilmeğin içerisinden geçirip kaydırma örüyorum. Bir zincir çekip ipi kesiyorum. İpi ilmeğin içerisinden geçirip sabitledim bu şekilde. Daha sonra daha ince uçlu bir tığ yardımıyla ters tarafta sık iğne ilmeklerin arasından ipi geçirerek gizliyorum. Fazlalığı kesiyorum. Bu şekilde. Örerken diğer tarafta ek yerlerindeki fazlalık ipleri sık iğnenin altında gizledim. Uç kısımlarındaki fazlalıkları da keserek temizliyorum. Alt bölümün tığlama işlemini bitirdim. Aynı şekilde kol ağızlarına da bir sıra sık iğne örelim kirpikli olarak. Bluzun kol kenarlarına da aynen etek ucuna çalıştığımız gibi kirpikli sık iğne çalıştım. İşlemleri tamamladım. Şimdi bluzun ters tarafından orta ayarda ütüyle ütüleyeceğiz. İpimiz akrilik olduğu için yüksek ısıda ütülersek çok esneyecektir. Ütüyü gezdirerek ekstra buhar basmadan hafif ütüleyelim. Son halini sizlerle paylaşacağım. Bluzun bütün işlemlerini tamamladım. Son olarak ters tarafından ılık ütüyle ütüledim. Belirttiğim gibi akrilik iplik olduğundan dolayı 2-3 santimetre kadar bir esneme oluştu. Zaten örgüye başlarken bu esnemeyi dikkate alarak ben örgüye başlamıştım. Eni başlarken 45 santimetreydi. Ütüden sonra 48 santimetre oldu. Boyu da 58 santimetre olarak örmüştük. 1 santimetre de ek yaparken eklendi. 59 santimetre. Ütüden sonra 62 santimetre olarak ölçtüm. Kol genişliği ise 19 santimetre. Boyu da 30 santimetre oldu. Ütüden sonraki ölçüleri açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Buradan faydalanabilirsiniz. 38-40 beden ölçülerindeki kadınlar için standart bir beden genişliği elde ettik. Daha da genişletmek isterseniz biraz daha ütülediğinizde esneme daha da artacaktır ve daha dökümlü olacaktır arkadaşlar. Ben fazla esnetmedim. Bu ölçüler benim için yeterli. Sizler ütülerken ayarlayabilirsiniz. Burası ek yeri. Şöyle kol altından da göstereyim.
koyu renk olduğu için tam net gözükmüyor. Burası kol altındaki ek yeri. Kol devam ediyor gördüğünüz gibi. Yaka bölümünde ise omuz ek yeri, kolun birleşim yeri ve yaka kenarı bu şekilde. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.